Stand for 911. Where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Clement Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. 16 Şubat 2009 öğleden sonra 15:40 civarında şempanze Travis, Sandra Harold'ın 55 yaşındaki arkadaşı Charla Nash'e saldırdı. Kadının yüzünü parçalayan Travis neredeyse yüzündeki bütün kemikleri kırmış ve bir elini de bileğinden koparmıştı. Polis ekipleri şempanze Travis'i ancak vurarak durdurabildi. Sandy Harold birkaç gün önce St. Louis'in 55 mil güneyinde bulunan Missouri'den bir telefon aldı. Sandy dedi. Bebeğin geldi. Bu bir erkek. Haberi alan Sandy ilk uçakla Missouri Festus'ta bulunan Connie Case'nin çiftliğine gitti. Bebeği kucağına verdiklerinde Sandy çok duygulanmış ve ağlamıştı. Casey'lere $50.000 nakit ödedi ve birkaç gün sonra Travis bebek battaniyesine sarılıyken eve dönüş uçağına bindiler. Sandy'nin en sevdiği şarkıcı Travis Tritt'ti. Bebeğinin ismini de bu yüzden Travis koymuştu. Travis 70'lerin başında ekvatoral Afrika ormanlarından kaçırılıp $12.000 satın alınan Coco ile 11 yaşında emekli bir hayvanat bahçesi şempanzesi olan Susie'nin oğluydu. Bir gün önce Casey'ler Susie'ye sakinleştirici vermiş ve Travis'i kafesinden çıkarmıştı. Ertesi gün annesinden koparılarak para karşılığı Sandy'ye satıldı. Sandy Harold, Travis'i bir insan gibi yetiştirmeye başladı. Biberonla besliyor, gazını çıkarıyor, onunla oyunlar oynuyordu. Bir insan bebek gibi beşikte uyutuyordu. Zaman geçtikçe tuvaleti kullanmayı, dişlerini fırçalamayı öğrettiler. Kendine ait bir odası, gardırobı ve elbiseleri vardı. Harold'lar Travis'i barındırmak için evlerinin arka tarafında dış mekan muhafazasına götüren bir dizi sürgü bulunan büyük bir oda yaptı ve içine Travis için bir kafes koydu. Yatak odalarına ağır, kilitlenebilir bir metal kapı yerleştirdiler ve Travis'in yalnız kaldığında özgür dolaşabileceği kafesli odada dahil olmak üzere bir dizi oda yarattılar. Travis, oturma odasındaki kanepeden mutfağa parmak eklemleriyle koşarak, odasındaki lastiklerden ve halatlardan sallanarak, yatağına atlayarak evin içinde özgürce hareket ediyordu. Kendi odası olmasına rağmen çoğu gece ebeveynleriyle aynı yatakta yatıyordu. Sandy Harold, iki mutsuz evliliğin ardından Jerry Harold ile mutlu bir evlilik yaptı. Çift Stanford'da bir çekici ve otokaporta dükkanı işletmeye başladılar ve bu işletme sayesinde hatırı sayılır bir zenginliğe ulaştılar. Sandy'nin bir önceki evliliğinden olan kızları Susan da onlarla yaşıyordu. Bir süre sonra anne ve babasının vefat haberiyle Sandy iyice yıkılmış ve depresyona girmişti. İşte bu dönemde Travis hayatına girdi. Sandy bu küçük bebekle yeniden gülmeye başlamış, hayatı bir anlam kazanmıştı. Travis hızla büyüyordu. Artık Harold'larla beraber dükkanlarına geliyor, onlarla geziyordu. Hatta Jerry dükkana da Travis'e özel bir alan yapmıştı. Bisiklete binmeyi ve çim biçme makinesini kullanmayı öğrenmişti. Sandy ile sahile yüzmeye gidiyor, yemekleri hep beraber aynı masada yiyorlardı. Travis artık kasabada da iyice tanınan bir şempanze olmuştu. Hemen hemen herkesin sevgilisi olmuş, kasabanın maskotu haline gelmişti. Polisler tarafından çok seviliyordu. Hatta ünü kasabaya açtığı ve reklamlarda, dizilerde oynamaya başladı. O artık bir televizyon yıldızıydı. Travis 5 yaşına girdiğinde Sandy'nin kızı Susan evlendi ve evden ayrıldı. 2 çocuğu oldu. Sandy bu evliliği onaylamadı. Kendini terk edilmiş gibi hissetmişti. Susan kalan eşyalarını almak için ara ara Sandy'lere geliyordu. Eylül 2000'de de böyle bir ziyaretten sonra gece eve dönerken yolda kalp krizi geçirdi ve arabası yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Araba koltuğuna bağlı olan küçük kızı yara almadan kurtuldu ancak Susan araçtan fırlamış ve kurtulamamıştı. Bu olaydan sonra Sandy iyice içine kapandı. Psikolojik olarak çökmüş, yalnızlaşmış ve hayata iyice küsmüştü.
Kendisi için artık Jerry ve Travis vardı. Travis giderek daha inatçı ve hırçın olmaya başladı. Bir gün Harold ailesi arabalarıyla dükkana gidiyordu. Şehir merkezinde Treasure ve Washington bulvarının kesiştiği noktada kırmızı ışıkta durdular. Yan arabadaki kendini bilmez bir çocuk arabalarının açık camından içeri soda şişesi fırlattı. Şişe Travis'in üzerine gelmişti. Öfkelenen Travis emniyet kemerini çözdü, arabanın kapısını açtı ve diğer aracın peşinden koşmaya başladı. Bir anda ortalık karıştı. Caddede koşan Travis, peşinde Harold'lar ve polisler. Arabayı yakalayamayan Travis işi şımarıklığa çevirmiş, yolun ortasında yuvarlanıyor, polisleri kovalıyor, bağıra çağıra etrafta koşuşturuyordu. 2 saat boyunca bu durum devam etti ve sonunda yorulan Travis arabaya binerek oradan uzaklaştı. Travis ertesi günü odasında cezalı bir şekilde geçirdi. Kasaba halkı tarafından ve polisler tarafından çok sevildiği için kimse bu durumdan şikayetçi olmadı. Hatta polis raporunda Travis'in bu tavrı şakacı ve eğlenme niyetli olarak belirtildi. Şehir merkezindeki bu olay neredeyse herkes tarafından hafife alındı ancak yaşanacakların habercisi gibiydi. Eyalet Çevre Koruma Departmanı olanlardan haberdardı. Harold'lar bir primatı 50 pound'un üzerinde tutma izni gerektiren yeni bir yasayı ihlal ediyordu. Ancak Travis'in ünü nedeniyle dava açmanın kazanılamaz bir savaş anlamına geleceğine karar verdiler ve durumu görmezden geldiler. Ancak Stanford'un hayvan kontrol memuru daha endişeliydi. Primatologlarla temasa geçtikten sonra Sandy ile konuştu ve Travis'in artık bir yetişkin olduğunu söyledi. Yetişkin dönemlerinde çok fazla çiftleşme yaşayan erkek şempanzelerin en az 5 insan gücüne sahip olduğunu, yetişkin şempanzelerin öngörülemez ve potansiyel olarak şiddet yanlısı olduklarını, Travis'in artık yanında değil, doğal yaşamında hayatına devam etmesi gerektiğini söyledi. Sandy memurun uyarısına rağmen Travis'i evinde beslemeye devam etti. Harold'lar Stanford şehir merkezindeki olaydan sonra Travis'i herkesin içinde dışarı çıkarmayı bıraktı ve zamanlarının çoğunu işten uzakta evde onunla geçirdiler. Travis, Jerry ve Sandy'ye çok düşkündü. Jerry bir süre sonra mide kanserine yakalandı ve 12 Nisan 2005'te hayatını kaybetti. Jerry'nin eve geri gelmemiş olması Travis'i çok üzmüş, bu durum onun saatlerce ileri geri sallanarak oturmasına neden olmuştu. Jerry'nin resimlerini duvardan aldı, dudaklarını çerçeveye dayadı ve onları göğsüne bastırdı. Sandy için de artık hayat eskisi gibi olmayacaktı. Önce kızı, ardından da kocası hayata veda etmişti. Artık bir tek Travis kalmıştı. Jerry ölmeden önce Sandy'ye Travis'e tek başına bakmasının artık çok zor olacağını ve bir şempanze barınağına bırakması gerektiğini ısrarla söylemişti. Ama Sandy bunu hiçbir zaman yapmadı. Tek başına Travis'i idare etmek çok zordu. Bu sebeple eski çalışanları ve arkadaşı olan Char'la Nash'i evlerinde beraber yaşamak ve hem işlerine yardım etmek hem de Travis'e beraber bakmak için davet etti. Travis Char'la'yı tanıyordu. Zamanla Char'la çekici işlerinde, ev işlerinde ve Travis'in bakımında Sandy'ye yardım etmeye başladı. Geçen 4 yıl boyunca Travis evden hiç ayrılmadı ve Sandy zorunlu alışveriş gezileri dışında yalnızca ara sıra dışarı çıktı. Travis 14 yaşında 1.60 boyunda 108 kiloluk obez bir şempanze olmuştu. Artık yaşlanmıştı ve günlerinin çoğunu televizyon karşısında bir şeyler atıştırarak geçiriyordu. 16 Şubat 2009 günü saat 15 sıralarında Sandy, Travis'in odasını temizlerken Travis mutfağa girdi. Tezgahtan arabanın anahtarlarını aldı ve avluya çıktı. Heyecanlı bir şekilde avluda koşturup arabaya binmek istediğini işaret ediyordu. Bu sırada Sandy, Char'la ile telefonda konuşuyordu. Ne yapacağını şaşırmış vaziyetteydi. Travis'i bir türlü sakinleştiremiyor, eve geri götürmeye ikna edemiyordu. Char'la'dan gelip kendisine yardım etmesini istedi. 15.40'da eve gelen Char'la evin demir garaj kapısını açarak arabayla içeri girdi. Elindeki Elmo bebeğini yüzünde tuttu ve Travis'e seslendi. Travis 15 metre uzaktan koşarak Char'la'nın yanına geldi, 2 ayağının üzerine doğruldu ve Char'la'nın çığlıkları duyulmaya başladı. Travis onu arabasının yan tarafına çarptı, sonra yere. Char'la kanlar içinde kalmıştı. Travis çığlıklar atarak Char'la'ya saldırıyordu. Sandy gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Panikle yakındaki bir kar küreğini kaptı, Travis'e koştu ve kafasına vurmaya başladı. Ama Travis durmuyordu. Sandy eve koştu, bir kasap bıçağı aldı.
Travis bu süreçte Charla'nın yüzünü parçalamış, elini bileğinden koparmıştı. Sandy koca devi durdurmak adına elindeki bıçağı Travis'in sırtına sapladı. Travis acıyla döndü ve hayal kırıklığı içinde Sandy'ye baktı. Tekrar Charla'ya döndü. Öfkesi daha da artmıştı. Sandy Travis'i durdurmak için 2 kez daha bıçakladı. Travis sonunda ayağa kalktı ve Sandy'ye döndü. Sandy üzerine gelen Travis'ten kaçarak yaklaşık 15 metre uzağa park ettiği arabasına koştu. İçeri girdi ve kapıyı kilitledi. 911'i arayarak yardım istedi. Polis ekipleri eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştılar. Travis çığlıklar atarak bahçede koşturuyordu. Bir anda polis otosundan birine yöneldi. Sürücü tarafındaki dikiz aynasını kırdı. Kapısını açtı ve içindeki polis memuruyla göz göze geldiler. Kanlı dişlerini göstererek polise bakıyordu. Polis memuru paniklemiş ve silahını çıkararak Travis'e 4 el ateş etmişti. Canının acısıyla çığlık atan Travis ormana doğru koşarak gözden kayboldu. Polisler onu ormanda ararken Travis kimseye fark ettirmeden evine geldi, odasına girdi ve hayata gözlerini yumdu. Charla Nash'in yaraları çok ağırdı. Travis göz kapaklarını, burnunu, çenesini, dudaklarını ve kafa derisinin çoğunu ısırmış ya da koparmıştı. Yüzünün neredeyse tüm kemiklerini kırmıştı. Ellerinden birini koparmış, diğerini ciddi derecede parçalamıştı. Charla gözlerine aldığı darbeler sonucu kör olmuştu. Aldığı ağır darbelere rağmen hayata tutunan Charla, saldırıdan 3 gün sonra özel bir jetle Stanford'dan Cleveland Clinic'e götürüldü. Saldırıdan bir ay sonra Charla'nın ailesi Sandy'ye 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Mahkeme aileyi haklı buldu ancak 4 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Charla'nın Travis ile daha önceden de oynadığı ve onu tanıdığı bilinen bir durum. Haliyle saldırının tam sebebi anlaşılabilmiş değil. Charla'nın birkaç gün önce saçlarını ve saç rengini değiştirmesi sonucu Travis'in onu tanıyamamasının saldırının ana sebebi olduğu düşünülüyor. Olay sonrası Travis'in toksikoloji raporunda saldırı öncesinde Sandy'nin şempanzeye Xanax isimli bir ilaç verdiği belirtiliyor. Bu ilacın yan etkileri arasında halüsinasyonlar, öfke, hezeyan ve benzeri durumlar yer alıyor. Tek başına bu ilacın saldırıya sebep olduğunu düşünebilirsiniz ancak şempanzelerin vahşi doğada son derece saldırgan ve öfkeli türler olduğu ve evcilleştirilmelerinin çok güç olduğu bilinen bir gerçek. Kaldı ki hayvan koruma memuru tarafından uyarılan Sandy de bu durumu biliyordu. Ancak dikkate almamıştı. Sandy Harold yaşanan bu ağır trajedi sonrası yıkılmış, ailesinden kalan tek kişi olan Travis'i kaybetmiş olması ve en yakın arkadaşı Charla'nın başına gelenler kendisinde ağır bir travma yaratmıştı. Bu durumu atlatamayan Sandy bir yıl sonra hayatını kaybetti. 2016 yılına kadar çok fazla sayıda ameliyat geçirilen Charla ise hayatına bedeninden geriye kalanlarla devam etmeye çalışıyor. İnsanoğlu maalesef kendisinden başka canlıların da bir hayatı olabileceğini idrak edebilmiş değil. Özellikle doğal ortamında kendi türleriyle özgür yaşaması gereken hayvanları sırf kendi özel zevklerini tatmin etmek için sınıfsal bir üstünlük, güç ve zenginliğin bir göstergesi olduğunu düşünerek evlerinde besliyor. Böyle bir talebin varlığı da maalesef fazla para kazanmak uğruna illegal yollardan yasaklı hayvan satışının yapılmasını doğuruyor. Bu saldırı, vahşi türlerin insan zoruyla hapsedilmesinin sonuçlarını bir kere daha gözler önüne sermiştir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.